Merhaba. Şimdi elmalı bohça yapacağız. Elmalı bohça için ihtiyacımız olan şeyler: bir yumurta, biraz tereyağı, yufka. Bunları bir kenara koyuyorum. Harcı için gereken malzemelerse 1 kilo rendelenmiş elma. Elmamız ekşi ise 250 gram şeker, tatlıysa 100 gram şeker, 10 gram tarçın, 100 gram kuru üzüm, 150 gram kırık ceviz, 100 mililitre üzüm suyu ben hazırladım ama dilerseniz kanyak koyabilirsiniz. 2 adet limonun suyu, 100 gram galeta unu. Yapacağımız iş çok basit. Harcı yapmak için sadece zamana ihtiyacımız var. Rendelenmiş elmamın olduğu kabın içerisine galeta unu hariç bütün harç malzemelerini döküyorum. Bir kaşıkla karıştırıyorum. Karışımım hazır. Bunu 5 saat streç filmle kaplayıp dinlenmeye bırakıyorum. 5 saat sonunda galeta ununu ekleyeceğim. Şu anda sulu bir karışım, daha da sulanacak. Galeta ununu eklediğimde toparlayacak ve harcım hazır olmuş olacak. Hazırladığımız karışım 5 saattir bekliyor. Şimdi galeta ununu bu karışıma ekliyorum. Ve bununla karıştırıyorum. Bu hem güzel bir kıtırlık verecek hem de karışımın suyunu alacak. Şu an elmalı harcım hazır. Şimdi gelelim yufkalı işlemlerimize. Burada biz elmalı bohça hazırlayacağız. O yüzden hazırladığımız yufkaları bir objeyle bağlamamız gerekiyor. Bunu ya paket ipiyle, naylon içermeyen bir paket ipiyle yapabilirsiniz. Ya da böyle silikon bağlama ipleri satılıyor bu tip işler için. Bu iplerden alabilirsiniz. Ya da bağlamazsınız, katlayıp bir silikon kalıba ters çevirirsiniz. O şekilde yaparsınız. Bohça gibi olmaz da paket gibi olur. Şimdi burada bir yumurtam var. Bu bohçayı yapıştırmak için kullanacağım yumurta. İkinci katı şimdilik alıyorum. Şimdi kareler halinde yufkamı kesiyorum. Yaklaşık 10 santimlik kareler olabilir. Burada kenarda artan yufkalar ziyan olmayacak. Daha sonra onunla başka bir dekor yapacağız. Başka bir videoda göreceğiz. Buraya ayırıyorum onları. Erittiğim tereyağımı alıyorum. Yufkanın üzerine yağlıyorum. Ortaya elmalı harcımdan koyuyorum.
Şimdi ikinci kat aynı büyüklükte hamuru kesiyorum dilimlerini. Bunu koyuyorum. Yağlıyorum. Bunu bunun üzerine koyuyorum. Yani yağlı kat, üzerine bir kat daha, bir daha yağlıyorum. Şimdi bu aşamada şu kenarları tutsun diye yumurta süreceğiz. Büzdüğümüzde yapışsın diye. Şimdi iki uçtan tuttum. Bu ucu da buraya birleştirdim. Bu ucu da buraya birleştirdim. 4 uç da burada. Şuradan bunu büzeceğim. Dediğim gibi böyle bağlama silikonları da alabilirsiniz. Naylonsuz paket ipi de kullanabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi birinci bohçam hazır. Şimdi bohçalar hazır. Elmalı harçta yaklaşık bir bu kadar daha, hatta daha fazla çıkabilecek kadar var. Elmalı harcı dip frize koyacağım. Daha sonra aynısından yapmak için ya da elmalı tart yapmak için saklayacağım. Şimdi 180 derecede ısıtılmış fırına koyuyorum. 20-25 dakikada pişecek. Poğaçalarımı fırından çıkarttım. Şimdi bir işlem daha yapmam gerekiyor. O da üzerlerine pudra şekeri elemek. Elmalı poğaçalarımız hazır.